Evi kiraya vermek, anahtarı teslim ettim bitti işi değil. Eğer süreci doğru yönetemezsek çıkabilecek çok küçük bir pürüz aylarca sürebilecek sorunlara neden olduğunu biliyorum. Onun için bu videoda bir evi kiraya vermeden önce yapmanız gereken tüm hazırlıkları basit bir dille adım adım anlatacağım. Amacım çok basit. Doğru kişiyi seçerek riski baştan minimize etmek, doğru sözleşme yaparak gri alan bırakmamak, teslim tutanağıyla demirbaşları kayıt altına alarak ileride ben şöyle teslim etmiştim gibi tartışmalardan uzak durmak. Eğer bunları yaparsak evinizi hem sağlıklı bir şekilde kiraya vermiş olacaksınız hem de kiracı ev sahibi ilişkisi huzurlu bir şekilde devam edecek. Hazırsanız başlayalım. Bir konutu kiraya vermenin ilk adımı doğru kişiyi seçmektir. Eğer doğru kişiyi seçerseniz devamındaki sürecin tamamı çok kolay bir şekilde ilerler. Ancak burada doğru kişi demek o eve en yüksek kirayı veren kişi demek değil. Tabii ki evimizi piyasa rayişlerine uygun kiraya vereceğiz. Yani piyasa rayici 50 bin lirayken 20 bin lira veren bir kiracı daha iyi bir kiracı, kiramı zamanında öder demek istemiyoruz. Birkaç bin lira fark edebilecek bir ödeme ile daha düzenli ve istikrarlı ödeyebilecek bir kiracıyı seçmek ileride işimizi çok daha kolay hale getirecektir. Mesela 3 bin lira, 5 bin lira daha fazla kiraya verdiğiniz bir konutta bir ay tahsil edemediğiniz bir kira bedeli size daha büyük masraflar çıkaracak. Dolayısıyla doğru kiracı seçimi çok önemli bir husus. Bunu nasıl yapabiliriz? Kiracıyla öncelikle temas ettiğimizde yanlış anlamalara mahal vermeden, bir polis gibi bir memur gibi sorgulamalara girmeden kiracı hakkında bilgi ve malumat edinebiliriz. Hatta gerekirse bir önceki ev sahibiyle temas kurup nasıl bir ödeme disiplinine sahipti, gelirini nasıl elde ediyordu, kirasında herhangi bir gecikme yaşayıp yaşamadığını öğrenebiliriz. Eğer bunu yapamıyorsak doğru düzgün bir üslupla, kiracı adayımızla konuşarak kirasını nasıl ödeyeceği, bu kaynağı nereden sağladığı, nasıl bir gelir düzeyine sahip olduğunu net bir şekilde öğrenmeliyiz. Hatta gerekirse referans talep edebiliriz. Eğer referansları düzgün olan bir kiracı bulursak işimiz çok kolay ilerleyeceğini söyleyebilirim. İkinci adımımız doğru bir kira kontratı imzalamak. Alışılagelmiş şeyler var. Hazır matbu kontratları dolduruyor ve imzalıyoruz. Ne olacak canım? Evimi kiraya verdim, kiramı da öder herhalde diyoruz. Çıkabilecek sorunları daha sonra müzakereyle çözemiyoruz. Baştan kuralları belirlersek, sözleşmemiz net olursa, gri hiçbir alan bırakmazsak tartışmaya da mahal bırakmamışız demektir. Kira kontratında mutlaka olması gereken şeyler neler? Birincisi kira bedeli ve ödeme düzeni. Yani bunu net olarak belirlememiz gerekir. Kira bedelini rakamsal olarak doğru yazmalı ve ödeme tarihini bir aralık olarak belirtmeliyiz. Her ayın 1'i ile 5'i arasında ödeme yapılacak. Her ayın 20'si ile 25'i arasında ödeme yapılacak ve kira bedeli Türk parası karşılığı şu kadardır diye net bir şekilde yazmalıyız. Bununla beraber ödeme düzeninde şuna da dikkat etmemiz lazım. Tahsil ettiğimiz kira hangi aya ait ise mutlaka EFT havale açıklamasına yazılmalı. 2026 yılı Mart ayı kira bedelidir şeklinde hem kiracıyı koruyan hem de mal sahibini koruyan şekilde açıklama yaparak ödememiz lazım. Kontratta mutlaka belirtilmesi gereken ikinci unsur da depozito. Kaç kira bedeli depozito alındığını ve hangi şartlarda iade edeceğimizi de açıkça yazmamız lazım. Yani burada en çok çıkan tartışmalardan bir tanesi temizlik, boya gibi unsurlar. Dolayısıyla sözleşmeye net bir şekilde şunu yazmamız lazım. Doğal kullanım dışındaki hasarlar depozitodan düşüldükten sonra iade edilecektir gibi net bir açıklamayla belirtmemiz gerekir. Depozitoda dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur da nasıl iade edileceği. Kiracı konutu boşaltıyor ancak eve verdiği zararlar var, depozitodan düşersiniz diyor. Yalnız bazı durumlarda o eve tadilat, tamirat yapılmadan ne kadar masraf çıktığını bile tam olarak tespit edemiyoruz. Mesela bir kırık, dökük varsa ve bundan dolayı da bir elektrik aksamı zarar gördüyse orayı tamir edecek usta ancak işe başlayıp işi bitirdikten sonra ne kadar masraf çıktığını ortaya koyabiliyor. Siz eğer bütün kontroller yapıldıktan sonra, yapılacak olan masraflar düşüldükten sonra iade edilecektir gibi bir hüküm koyarsanız, bugün depozitosunu hemen sizden tahsil etmeye kalkmayacaktır. Yine kontratta mutlaka belirtmeniz gereken şey
kira süresi, uzama düzeni ve kira artış oranları. Eğer tüketici enflasyonla endeksliyse bunu net bir şekilde belirtmemiz gerekir. Hangi tarihlerde uzayacak, hangi tarihte dikkate alınacak açık bir şekilde yazmamız gerekir. Bir diğer sözleşmede mutlaka olması gereken şey demirbaşlar. Demirbaşları tek tek saymamız gerekir. Eğer eviniz boş, çok fazla demirbaş yoksa burada çok büyük sorunlar çıkmıyor. Ancak bazı evlerde gömme dolaplar, ankastre setleri, ekstra kullanabilecekleri malzemeler barındırabiliyor. Bunları net bir şekilde çalışır vaziyette olduğunu, gerekirse o günün şartlarında fotoğraflayarak, hatta kiracı ve ev sahibinin bir arada konutun içerisindeyken bir videoyla kayıt altına alıp bunu sözleşmenin ekine mutlaka koymamız gerekir. Bu tahliye anında çok iş gören bir unsur. Çünkü o zaman bakın beraber bu videoyu bu şekilde çekmiştik. Rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Evet, kontratı da bu şekilde yaptıktan sonra en az kira kontratı kadar önemli olan teslim tutanağını da kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Çünkü biliyorsunuz Borçlar Kanunu'ndaki hükümlere baktığımız zaman kira sözleşmeleri sözlü bile yapılabiliyor. Ancak eğer doğru bir teslim tutanağı düzenleyip konutu teslim ettiyseniz hak talep edebilir, dava açabilir, itiraz edebilirsiniz. Teslim tutanağını doğru hazırlamadıysanız karşılaşabileceğiniz sorunların çözümü de bir o kadar zorlaşacak. Teslim tutanağında konutun anahtarı, varsa depo anahtarları, garaj anahtarları mutlaka yazılmalı. Teslim tutanağının ekine az önce bahsettiğimiz demirbaş listeleri mutlaka eklenmeli. Fotoğraflar çekilmeli, kıymetli eşyalar belirtilmeli. Hatta teslim tutanağında evdeki demirbaşların çalışır vaziyette olduğu mutlaka belirtilmeli. Bu durum iki taraf için de en sağlıklı yöntem olacak. Evet, bir konutu kiraya verirken hazırlık aşamasında doğru kiracı seçimi, doğru kontrat ve teslim tutanağıyla sağlıklı bir süreç yürütebilir ve kiralama sürecini huzurlu bir şekilde tamamlayabiliriz. Karşılaşacağımız sorunları nasıl çözüleceğine ilişkin önceden belli kıstas ve kriterlere bağladığımız için hiçbir sorun kalmadan süreci tamamlıyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.